1,5 yaşında bir huyu var, sinsi huyu var. Kısıyor, direkt atlıyor. Ona göre abi. Daha önce bunu sevmeye çalışan oldu mu Samet? Hiç kimse yanaşamıyor ki abi. Hiç kimse yanaşamıyor. Beni bile ısırdı. Bunun bile ısırdı burası. Bakayım, yaranı görebilir miyiz? Evet, izi var. O hala izi var. Beni babam anlaşırdı. Babama bile saldırdığını gördüm. Bu zamana kadar daha ki önce kimse en azından zincir mesafesine girmedi değil mi Samet? Evet. Bu rampadan aşağı inen yoktu. Herkes buradan bakardı. Kıtmir'in selamı var. Kıtmir! Ya Kıtmir! Soner Şeylen YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine o çok sevdiğiniz agresif köpekleri sevme videolarından bir tanesini çekeceğiz arkadaşlar. Sosyal medyada köpek sevme ile alakalı çok fazla mesaj geliyor sizler tarafından. Ankara Bağlum tarafındayız. Bana Instagram üzerinden bir kardeşim bana ulaştı. Abi benim de saldırgan bir köpeğim var. Sevebilir misin gibi bir mesaj attı. Ben de hemen dönüş yaptım kendisine. Hemen kendisini huzurunuzda aramak istiyorum arkadaşlar. Bakalım köpeği nasıl bir köpekmiş, onu telefonda öncelikle size tanıtmak istiyorum. Alo Samet, merhaba, nasılsın? İyiyim abi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şu anda sesini hoparlöre aldım. Bir yandan kayıttayız. Köpeğin nasıl bir köpek? Agresif mi? Niye saldırgan? Hiç yerinde durmuyor. Beni bile ısırdı. Kıskanıp kediden, her şeyden kıskanıyor. Hiç yerinde duramıyor. Şu an 1,5 yaşında, 45 günlükken geldi bana hediye olarak. Bir dişi bir erkek. Dişine bakamadım. Erkeğe kaldı. Erkeğini büyüttüm. Şu an 1,5 yaşında ve çok agresif hareketleri var. Çok agresif hareketleri var. Yani 1,5 yaşında olduğu için Evet. genç bir köpek ve iyi yönlendirmediğin zaman başına büyük belalar açabilecek bir köpek arkadaşlar. Biz şu an yoldayız. Yanına doğru geliyoruz. Sıcağı sıcağına hemen videoda da tekrardan aktarırız. Arkadaşlar hadi geçelim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun Samet? İyiyim abi, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Bak gelir gelmez. Başka köpek mi bu yoksa? Yok abi, benim köpek. Ha, direkt sesi gelen köpek senin Evet. köpek ya. Evet. Sıcağı sıcağına hiç kayıttan çıkmadan önce bir tanışalım köpekle, ondan sonra Samet'le konuşup durumu netleştirir. 1,5 yaşında bir huyu var, sinsi huyu var. Kısıyor, direkt atlıyor. Ona göre abi. Bir de kırma bir köpek arkadaşlar. Genelde kırma köpekler de çok problemli oluyor. Yani benim gözlemlediğim. Önden size hemen sıcağı sıcağına göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha önce bunu sevmeye çalışan oldu mu Samet? Hiç kimse yanaşamıyor ki abi. Hiç kimse yanaşamıyor. Evet. Beni bile ısırdı. Evet. Gerçek anlamda çok agresif bir köpek arkadaşlar. Bak şu kuyruğunu görüyorsunuz. Şu anda direkt meydan okuyor. Kuyruk sallayışından, vücudunun yapısından direkt belli oluyor arkadaşlar, bakın. Evet. Genelde yapmamam gereken bir şey yapıyorum aslında. Direkt köpeğe meydan okudum. Şunun için meydan okudum arkadaşlar. O köpeğin agresifliğini gerçekten size göstermek istedim. Önceliğim buydu. Şöyle bir dolanacağım etraftan. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Evet, şu anda yuvasına girdi. Hakikaten çok sinirli bir köpek ya. Önce Samet'i dinledikten sonra bu köpekle daha sakin, daha dengeli bir iletişim kurmaya çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Umarım başıma bir şey gelmez. Çünkü gerçek anlamda çok sıkıntılı bir köpek. Yok, hakikaten Samet'in dediği kadar varmış arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Ben seni devamlı izliyorum ya. Öyle mi abi? Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. İsim neydi abi? Benim ismim İsmail Yazıcı. Peki İsmail abi, senin oğlanın köpeği değil mi bu? Bu benim arkadaşım. Ha, Ben sen- bahçe arkadaşıyım. Ha, bahçe Benim arkadaşız. bahçem de burada. Ben yanaşamıyorum da şeyle yanaşıyorum. Köpek kovucu var ya. Daha önce arkadaşlar yani sürekli diyorsunuz böyle köpek kovucu falan yanında var. Bundan dolayı işte köpekleri falan şey yapıyor diye çok fazla mesaj geliyor. Bak, gerçek anlamda köpek kovucunun neye benzediğini dahi bilmiyorum. Zaten gerçekten. onu söyleyeyim. İsmail abi de var köpek koruyucu. Köpek kümesten çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Sizde olsa Şöyle çıkamaz. yapıyor. Şöyle yapıyor bak. Şöyle geri çekiliyor. Hırr ediyor. Ama ben tabii köpekleri çok sevdiğim için zor şey yapmak istemedim. Sadece etkilenecek mi diye baktım. Ama etkilendi. ahıra koyuyorum. İsmail abinin sesini duysun, çıldırıyor. Bu İsmail içeri abi koy. hiçbir şey yapmasın. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Hiçbir şey. Sadece sesini duyduğu anda Beni duyması yeterli. Bu sesi ama niye şimdi sustu bilmiyorum. tekrardan Yine bir de agresiflik. dikkatli ol ha. Ne olur ne olmaz bunun işi. Köpektir yani. Ya gerçekten yani çok dikkatli olmam gereken bir köpek dedim ya. Bunu Kırma bir biliyorsun. köpek.
Bunun bile ısırdı burası. Bakayım yaranı görebilir miyiz? Bakayım kalmış mı? Evet izi var. O hala izi var. Ne zaman ısırdı? Ne zaman yaptı bunu? 4 aydan fazla 4 oldu. ay, 4-5 ay ancak oluyor. Ne yaparken ısırdı seni? Kediyi sevdim. İçeri girdim. Her zaman giriyordum. Her zaman yemek veririm. Mama veririm. Mama vermeye girdim gene. Birden atladı, ıstırdı. Zaten bağırdım bağırmaz bıraktı. Yani o isteyerek şey Olmadı. yapmadı. Anlık bir ısırmaydı o Gayri zaman. ihtiyari yani. Zaten Gayri- dişideydi büyük ihtimal. Kendi değseydi alırdı komple oramı. He, anlık bir ısırma o zaman. Anlık bir ıstırma oldu. Yoksa bu köpek zarar vermek istese çok ciddi bir şekilde Parçalar. paramparça ederdi gerçekten orayı. Yani direkt yumuşak bir yerden tuttu. Abi sen yanaşabilir misin? Hayır. O agresifliğini görmek adına ya İsmail abi. Ben zaten korkuyor. Yok. Bak Samet'in komşusu İsmail abi gördüğü anda bile gerçekten Ben girmiyorum çok zaten. sinirleniyor gerçekten. Nasıl? Köpek buradayken İsmail abi telden bakar. İçeri girmez. He. İmkanı yok. Anahtar var girmem yani. Genelde nerede bağlı durur? Genelde aynı yerinde durur. Yeri orası bazen aşağı alıyor. Bazen aşağı alırım, bazen içeri alırım İsmail abi ağaçlara Ben bakar diye. gereken genellikle içeride olur. Çünkü sıkıntı. Evet. Evet Zaten problemli. kimse yokken ben bunu akşamları gezdiriyorum. Sıkıntı olmasın diye. Kesin. Çünkü gücüm de fazla yetmiyor. Zaten başka bir insanı gördüğü zaman, bir kediyi falan, bir canlıyı Evet. gördüğü zaman direkt etkisiz hale getirmek amaçlı saldırıyor arkadaşlar. Su gelene kadar bir önden saygılı bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Şöyle yan yüzümü döneceğim. Fazla Meydan yanaşma, okumuyorum. Geliyor oraya zincir, geliyor. Yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Mümkün değil bu şekilde durmaz. Normalde çok daha saldırgan mı Tabii oluyor? canım. Ben geleyim de sen bir seyret. Ya sen köpekten korkmuyorsun. Ya şu an heyecan var. Köpekten zaten korkmamam gerekiyor. O heyecanı bastırmam gerekiyor. Ondan dolayı şu anda ama şu an tetikte bekliyor abi bir yandan da. Biliyorum canım. Ben Şu an tetikte 6 bekliyor. yaşından beri köpek besliyorum. Ona zarar verdim. Aman! Gerçek anlamda çok sinirli bir köpek. Gözünü kaçırdığın anda saldırması. Aynen. Boşanımı kolladı Bir gerçekten. taraftan kuyruk sallıyor. Kuyruk sallaması şey abi, yukarıda böyle çıngıraklı yılan gibi sallıyorsa o gerçek anlamda bir problemin göstergesi arkadaşlar. Evet, bir suyum geldi, suyumu içeyim. Ben bir şey yapmıyorum. Ben Evet. bir şey yapmıyorum. Ben gidiyorum. Hayır! Bende ne var anlamıyorum ya. Hayır. Bu küçüklükten itibaren böyleydi Samet, yoksa hep şey mi sonradan mı? 5-6 aylık, kaç aylıkken geldi buraya? 5-6 aylıkken geldi köy yoluna. Öyle, malların öyle içine. sert değildi. Çok sert değildi. Çocukların içinde büyüdü. Herkesi gördü. Sonra zincire bağladım ben zincire alışsın diye tasmayla. Ondan sonra hırçınlaşmaya başladı. Zaten ondan sonra da bırakamadım. Aynen, şu zincir zaten arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz demir zincir yani köpeklerin agresif olmasında, psikolojilerinin bozulmasındaki en temel faktörlerden bir tanesi ya. Böyle onu sürekli bağladığınız zaman o enerjisini atmadığı için. Enerjisini atamadığı için hayvan sertleşiyor. Evet. Yani bu hayvan gezmiş olsa böyle sert olmaz. Dişinik bırakın, telin dışını çıkın gene aynı. Benim köyde de ben akşamları bağlıyordum sadece küçük Gezmek diye. anlamlı şey olarak, boğmasın diye. vücut yorgun olması lazım hayvan. Hem yormak amaçlı, o içindeki enerjiyi atmak amaçlı, bir de köpekle gerçek anlamda böyle saldırgan olmamasını istiyorsanız yürüyüş yaparak o talimatları veriyoruz. Geçti o artık, yaşını geçti. Hala geçti abi ya. Bu durulmaz. Yolda saldırıyor. İmkansız değil ama düzenli bir şekilde şey yapılırsa abi, yönlendirilirse düzelmeyecek problem değil. Başka yanaşabilen var mı buna? Babam yanaşıyordu. Geçen babamı da sıkıştırdı. Zor aldık. Babam da aynı benimle gelip gider. Devamlı görür. Geçen demirin kenarına sıkışmış, kapının kenarına ıstıracak. Ama Bu ısırmak için, parçalamak için saldırıyor. Evet. Böyle en iyi babam anlaşırdı. Babama bile saldırdığını gördüm. 30 kişi burada piknik yapıyoruz mesela. Biz orada oturuyoruz. İmkanı yok, yuvaya girmez ve devamlı havlar. Yapmadığımız halde, bir şeyleme yapmadıkları halde. İlk defa böyle şeye girdi Evet, yani. Biz yuvaya geldiğimiz girdi. gibi Ya normalde- yuvaya girdi. Şöyle çeker misin Harun? Keşke kovalar önceden alaydı. Bakın ona çok saygılı bir şekilde yaklaşıyorum şu anda. Hani şeyde değil. Tasması sağlamdı mı? Sıkıntı yok, sağlam. İsterseniz bir tane daha tasma bağlayabilirim. Yine garanti olsun diye sen bağla. Ne olur ne olmaz diye. Evet Harun. Hazır yanımızdayken bizim dişi köpeğimiz Matilda'nın sürekli oynadığı bir top var. Şimdi onu koklatacağım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Bunu koklatarak onu yumuşatmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Sonra ona kokuyor. Evet. Yo, benim dişi köpek var ya, onun oyuncağı sürekli bununla oynuyor. Herhangi bir şey yok. Sadece dişi köpek kokusu var. Yumuşamasını sağlayacağım.
Ona kesinlikle meydan okumak istemiyorum. Çünkü gerçek anlamda geri vitesi olmayan bir köpek. Yok. Evet. Aslında şu an nefes nefese kaldı. Onu da böyle çok yormak istemiyorum. Bu köpek bu zamana kadar sürekli problemlerini saldırarak, ısırarak çözdüğü için şu anki yaklaşmış olduğum yöntemle biraz şey oldu. Ufak da olsa bir afallamamış hala. Evet, çok ufak da olsa onun dikkatini şu topa yönlendirebildim. Yok, hayır. Bu kolay kolay yumuşayacak bir köpek değil gerçekten. Gerçekten işim çok zor yani. Topu bile ısırmaya çalışıyor. Gerçekten arkadaşlar, yani parçalamak için ısırıyor şu anda. Şöyle yön değiştirsem nasıl bir tepki verecek? Bak 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 bak. Şu an yani matillerin kokusu var ama ben düzenli olarak bu topu sürekli yıkıyorum. %100 bir şey köpek kokusu da yok arkadaşlar. Hani örnek veriyorum, şu tasmayı boynuna taksam bile benim için yine hiçbir şey bitmiyor. Çünkü bir de bu köpeği kontrol etmek var. 1,5 yaşında çok hareketli bir köpek. Bu köpeği tasmayla bile kontrol etmek gerçek anlamda çok çok zor. Soner abi, köpekte çok Efendim? değişiklikler var. Nasıl? Köpekte çok değişiklikler var. İmkanı yok kümese girmesinin. Öyle mi? Evet. Normalde bunları yapmaz diyorsun ha? Yapmaz. Köpek sana saldırırken direkt oynuyor. Evet evet. Öyle veya böyle bir şekilde bu köpeği sevmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani ne kadar sürer bilmiyorum. Çünkü gerçek anlamda çok sıkıntılı bir köpek. Gel. Az daha karnımı ısırıyor da gerçekten. Güzel yoldan denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Israrla hala reddediyor, hala yanaşmıyor. Ben de bir tık böyle müdahale etmeye çalışacağım, biraz baskınlık kurmaya çalışacağım şimdi. Şu anda psikolojik olarak olan bir meydan okuyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar daha önce kimse en azından zincir mesafesine girmedi değil mi Samet? Evet. Zincir mesafesine değil, adam bahçeye girmiyor. Bu rampadan aşağı inen yoktu. O rampadan aşağı inen yok da. Evet, herkes buradan bakardı. Ben dahil. Bak nereye çıktım. Bak 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 bak. Mesafe var Soner, dikkat et. Evet, iyi ki uyardın Harun. İyi ki uyardın. Farkında değil miydin? Bazen gözümden kaçabiliyor anlık. Eyvah. Topu kaptırdım ya. Topu kaptırdım. Topunu oradan alma imkansız abi. Yani içeri girerse alabilirim ama şimdi bir göz göze gerçekten gelip gerçek anlamda bir baskınlık kurmak istiyorum ya. Şşt. Bak bak, geri çekiliyor. Hadi tamam. Yok. Gerçekten zincir koparsa işim gerçek anlamda yaş. Mesela topun yüzüne dahi bakmadı arkadaşlar. Yani dişi bir köpeğin kokusu olmasına rağmen, yani dişi bir köpeğin oyuncağı olmasına rağmen şeyin yüzüne bakmadı yani. Yabancı gece birikirse parçalar. Tabii tabii, kesinlikle kesinlikle. Evet, şu anda da işeyerek bölgesini işaretledi. Meydan okuyor şu anda. Geri vites yapmadığı gibi meydan okumaya da devam ediyor. Bu daha önce bir dişi köpekle falan temas falan yaşadı mı? Yo, çok yakın değil de mesela bizim komşunun köpeği var, onunla çok iyi anlaşıyor. Yani biliyor. Evet, arada tel olsa da koklaşıyorlar.
Bir de çıplak elle yanaşıyorum ona. Benim için çok büyük tehlike. Kesinlikle bir koruma eldiveni falan olsa yani öyle bir şeye ihtiyacım var gerçekten. Bu durumu bir oyuna çevirmeye çalışıyorum ama buna pek yanaşmıyor. Çünkü bu zamana kadar karşılaştığım en sert köpeklerden bir tanesi. Kesinlikle. Bir su içeceğim. Su içeyim. Burayı oynatıyor. Evet Samet, nasıl yorumluyorsun durumu? Zor. En yakın yaklaşan Soner abimiz oldu. Bu kadar yaklaşan bile yoktu. Ya köpeğin boynunda dıştan bir dikenli tasma var arkadaşlar. Genelde sürü köpeklerinde falan çokça görürsünüz ya. O dikenli tasmalardan. Şimdi diyelim ki ben bu tasmayı taktım. Yara alabilirim yani. Çok ciddi bir şekilde yaralanabilirim bu durumdan. Benim için her anlamda çok tehlikeli bir durum şu anda. Ya zor bir görev benim için. Yuvaya fazla yanaşmasın. Birdenbire fırlar ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, kopartabilirdi gerçekten. Direkt oynuyor diyorum ya sana. Evet değil mi? Hiç şakası yok, hiç şakası yok. Soner 1 metre daha geri git. Soner. Şimdi boynuna müdahale etmeye çalışacağım şey. Dikenli tasma var. Ne kadar görebiliyorsun bilmiyorum ama dikenli tasma var, şey yapamıyorum. Bir saniye. Yok. Yani ağırlıklı olarak ben bu tasmayla köpeğimi gezdiriyorum. Artı böyle başka köpekleri sevmeye götürürken bu tasma da eğer yanımdaysa bu tasmayla da bir iletişim kurmaya çalışıyorum başka köpeklerle. Ola bile yanaşmıyor. Ola bile yanaşmıyor köpek. Samet, sen bu köpeğin de problemin düzelmesini istiyorsun değil mi? Evet. Abi isterseniz ağızlık var, takabilirim. Bir de öyle deneyin ağızlıkla. Ve senin buraya yanaşman çok büyük bir marifet. Çünkü buraya inen hiç kimse yoktu. Daha ilk defa sen indin ve bu kadar yakın oldun. Ağızlığı taksan bile tavırları gene değişmiyor. Gene hırlıyor, ayaklarını vuruyor bir kez de. Sen gezdirirken ağızlık takarak mı gezdiriyorsun genelde? Yok, çok nadir. Çok kalabalık olursa. Anladım. Ama zaten ağızlığı takınca durmuyor. Yine durmuyor diyorsun. Evet, bu kez ağızlığı çıkartmaya çalışıyor. Samet, biraz daha ben bir şey yapmaya çalışayım. Tamam abi. Hani dedim ya arkadaşlar, hani ben burada tasmayı taksam bile ağızlık olmadan onu kontrol etme şansım imkansız. Gerçekten, çünkü beni ısırmaya çalışırsa bana çok ciddi bir şekilde zarar verebilir. Zaten halihazırda bir video çekiyoruz. Başıma bir şey gelmesini istemiyorum. Ondan dolayı ağızlık takarak belki ilerleyen dakikalarda bir şeyler yapabiliriz. Hatta gezdirebilirim, bilmiyorum. Şu an ufak ufak müdahaleler yaparak ona baskınlık kurmaya çalışıyorum. Başladığımızdan beridir arkadaşlar kuyruğu hiçbir şekilde inmedi. Hiçbir şekilde inmedi ve hala geri vites yok köpekte. Evet. Tekrardan alanını işaretliyor şu anda. Hala meydan okumaya devam ediyorum çünkü Birden atlayabilir. evet, öyle yapacak zaten. Pis huyları var. Evet, pis huyları var. Ufak da olsa ama bir baskınlığımı kabullenmiş durumda. Çünkü normalde dediğin gibi daha önce hiç kimseye karşı böyle geri çekilmedi. Sürekli. Hatta hiç imkanı yoktu kümese girme gibi. Siz gelince kümese girmeye başladı. Hiç girmediydi şimdiye kadar. Easy boy, easy boy. Easy boy. Sessiz bir meydan okuma var arkadaşlar şu anda gerçekten. Ona kurmuş olduğum ufak baskınlık onun geri çekilmesine neden oluyor şu anda. Ama Harun yani bir yandan da beni gözetlemeye devam ediyor. Hala tam olarak pes etmiş değil.
ona yapmış olduğum ufak dokunuşları bir ısırık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu meydan okumayı da kazandım. Az ısırıyordu beni. Elim ağzına girdi. İmkansız olan bir şeyi daha yaptı. Elin değmesi saldırırken. Hakikaten elim ağzına girdi arkadaşlar. Yani elim şeye denk gelmiş olsa, ağzının kapandığı ana denk gelmiş olsa şu an parmaklarım ciddi bir şekilde yaralanmış olurdu. Bir meydan okumayı daha kazandım. Gel. Bir kovanın içerisine su verebilir misin mama? Ya da mama. Onun bir güvenini kazanmak istiyorum. Şu an yeteri kadar gerçekten meydan okudum. Hakikaten en başta güvenini kazanmaya çalışarak da yaklaşmaya çalıştım ama köpek hiçbir şekilde yanaşmadı. Sonra işi biraz daha sert yapmaya başladım. Yeri geldiği zaman böyle ufak ufak müdahalelerle onun geri çekilmesini sağladım. Şimdi Samet su hazırlıyor bana. Çünkü köpek çok susadı. Suyla bir güvenini kazanmaya çalışacağım. En azından bir sevmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Şimdi su aldım arkadaşlar. Suyla onun güvenini kazanmaya çalışacağım. Şöyle çömeldim. Hayır, enteresan bir şekilde susamıyor da şu anda. Gel. Şöyle bırakayım, bakayım içecek mi? Su içerken yanında bulunmak istiyorum. Yan yüzümü döndüm. Gelip su içmesini istiyorum. Geri çıktı. Gel. Gel. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hala umutluyum. Gel, gel. Yine içeri girdim. Samet ne diyorsun? İmkansız olan şeyler oluyor içeri Öyle mi? girmesiyle. İmkansız olan şeyler oluyor. Umarım daha iyisini yapabiliriz. Umarım bu köpeği iyileştirebiliriz yani. İnşallah. Gerçekten. Bunu çok istiyorum. Yine buraya yanaşması lazım. Çünkü alanına girdiğim zaman benim için büyük sorun teşkil ediyor. Bir buraya çıkartabilir misin Samet tekrardan? Gel oğlum. Gel. Gel. Gel, Biz. gel. Seni tanıyor Samet ya. Seni tanıyor. Gel oğlum. Boşanıma denk geldi bak. Evet. Kırdı. Şeyin köşesini kırdı arkadaşlar bak. Arkadaşlar hani videolarda sık sık bahsettiğiniz gibi işte köpeğin sahibi yanında olduğu için de köpeği sevebildiğin gibi çok fazla mesaj ya da yorum yazıyorsunuz ya. Az önce görmüş olduğunuz gibi. Yani sahibi köpeğin yanındayken köpek elimdeki şeyi ısırdı. Yani bu olmasa elimi paramparça edecekti bak. Şöyle kırdı. Şuradan dişi bile geçmiş. Aynen dişi bile geçmiş. Şuradan dişi bile geçmiş. Ama ısrarla içeri kaçıyor. Israrla Evet. içeri kaçıyor. Benim baskınlığımı kabullendi ama tam olarak şey yapamadım. Yani onun tasmasını tutup da zapt edemediğim için benim için problem. Yani alanına girip şey yapmak benim için çok büyük problem. Arkadaşlar bir köpeğe Kıtmir'in selamını ilettiğiniz zaman çok şey yapıyormuş. Sakinleşiyormuş. Hemen arkamda da çok saldırgan bir köpek var. Şöyle size saldırganlığı göstermek istiyorum. Bak. Ne kadar agresif olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ona Kıtmir'in selamı var diyeceğim. Bakalım sakinleşecek mi? Ateş! Kıtmir'in selamı var. Ateş! Kıtmir'in selamı var. Ateş! Kıtmir'in selamı var. Kıtmir! Kıtmir! Ya Kıtmir! Evet. Yani arkadaşlar bak. Ne yaptıysam da yani Kıtmir'in adını getirdim. Belki Kıtmir'in duasını bilen varsa yorumlarda yazsın. Bir dahakine belki Kıtmir'in duasını okuruz. Sakinleşecek mi, etmeyecek mi diye. Ama Kıtmir'in selamı var dediğin zaman hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu tarz hurafelere, bu tarz söylentilere lütfen inanmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu söylentiyi de çürütmüş olduk. Kıtmir'in selamı. Kıtmir'in selamı var. Yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde fayda etmiyor.
Bir saniye sonra. Gel oğlum gel oğlum gel. Mamayla sakinleşiyor mu? Ya baksana. Gel oğlum gel. Benim buraya yanaşmam mümkün değil. Ver abi, şimdi ben ona elimle vermek istiyorum mamayı. Gel. Ama dikkat et. Geri rampa ya. Tamam, şöyle önce ufak ufak bana yanaş. Gene sert ya Allah'ım ya. Bana dikkat et. Bir tas gibi bir şey var mı? Mama tası gibi bir şey var mı? Sana kilitlenmiş o ya. Şöyle hop. Ağzındakini de çıkardı ya, ağzındaki. Şöyle dikkatini dağıtmaya çalışıyorum mamayı yukarıdan bırakarak. Hiç bu kadar uğraştığın köpek oldu mu? Yok, bu şey ya. Bu zamana kadarki en uzun uğraştığım köpek. Ya daha önce sevmediğim 2 tane köpek oldu ama onlar çok yüzeyseldi yani. İlk başladığım zamanlarda. Suyla güvenini kazanmaya çalıştım, köpek yanaşmıyor. Mama veriyorum şu anda. Elime yaklaştırıyorum, hırlamaya başlıyor. Bu tarz köpeklerde arkadaşlar bunları böyle kısa sürede sevmek, ona güven aşılamak çok zor. O yüzden bu uzun vadeli bir şey. Mama taslarının önüne koymuyorum, parçalıyor. Açılıyorsun. Plastik şeye koymuyorsun, parçalıyor ha. Evet, demiri de dişliyor, diş izi kalıyor. Bak bunlar onun şeyi mi? Onunla veriyorum genellikle. Böyle fazla yanaşma. Geri çekiliyor. Bunu kendime kalkan olarak kullandığım için şu an biraz Fark ettim onu. ondan biraz rahatım. Şu an hala tehlikedeyim. Evet. Ona mama ikram ediyorum. Ona bile yanaşmıyor. Ona bile yanaşmıyor. Çok sevdiği halde. Evet, gerçekten çok sevdiği halde mamasına bile yanaşmıyor arkadaşlar. Çünkü beni tanımıyor. Ona hala o güveni aşılayabilmiş değilim. Gel. Yani herhalde Samet şu anda bu şekilde durmak bile büyük başarı herhalde. Evet. Büyük başarı değil, çok büyük başarı. Allah Allah. Abi aman dikkat edelim. Orada dikkat et, üstüne atla. Ama köpek benim ufak da olsa bir baskınlığımı kabullenmiş durumda. Normalde Evet. bu hareketleri normalde hiçbir zaman yapmıyormuş. Geri çekildi. Yani olası bir durumda ben tasmasından tutmaya çalışırsam beni ısırmaya çalışacaktır büyük ihtimalle. O yüzden böyle tehlikeli bir şey denemiyorum hiçbir şekilde. Samet, senden ricam o güvenini kazanmak adına tasmayı bu tarafa bir şey yapar mısın ya? Bu Gel. tarafa doğru gel de ben Buraya onu... Hayret, yemiyor ya. İçeri gitme, kaçması benim için problem. Diyorum ya, işte bu da güvenle alakalı, karşılıklı En güvenle güvenli alakalı. alana kendini çekiyor. Evet. Samet, sen bir daha çağır, bir daha şey Gel yapalım. oğlum. Gel Bir buraya. daha. Gel. Hatta ben koklatayım mamayı, ondan sonra yap istersen. Aha, yola geliyor. Ana ısırdı şey. Kapı ısırdı. Şimdi şöyle bir şey deneyelim mi Samet? Sen tepsiyle bir mama vermeye çalış. Tepkisini ölçelim. Tamam. Sonra ben vermeye çalışayım. Şöyle hepsini verme ama. Tamam. Gel. Şöyle tut, yesin. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Aşağı indi. Gel. Ah, gel. Kokla. Gel. Gel. Tamam, yeterli Samet. Bir şimdi bana ver. Gel. Yani arkadaşlar görüyorsunuz, hakikaten hiçbir şekilde ikna olmuyor köpek. Hakikaten bu zamana kadar karşılaştığım en sert köpek diyebilirim. Evet Samet, bir daha buraya çağır. Gel, bir daha gelsin. Gel.
Dikkat et, dikkat et. Bir şey yap. Samet herhalde şu anda şoklarda. Evet. Bu pozisyon. İmkansız şeyler oluyor. Sonra hepsini kalkan olarak kullanırsa Yok, kafasına vurmam, onu şiddetli olarak şey yapmam abi. şey diyorum. Ne? Kalkan olarak kullanıyor. Tabii kalkan önünü olarak kesiyorsun kullanıyor. ya hayvanı. Hı hı. Evet. Köpek şu anda gerçek anlamda en güvendiği alanda pusuya yatmış durumda. Bence pes edecek de kendini bilemiyor. Abi çünkü bu zamana kadar böyle bir şeyle hiç karşılaşmadı. Yani bu köpeğin bu tepkileri bu şekilde vermesi o kadar normal ki. Bu zamana kadar havlayarak veya ısırarak o problemi çözdü. İlk defa problem çözemiyor ve şu anda karmaşık duygular içerisinde. Sana bir daha çağır. Güzel. Gel oğlum gel. Arkadaşlar yani o baskınlığı kurabildim. Kesinlikle köpek şu anda benim baskınlığımı belli bir oranda, çok ciddi bir oranda kabullenmiş durumda. Şimdi ona sevebilme şeyine geçmeye çalışıyorum. Hani ufak da olsa bir takım başka şeylere gerek kalmadan onu sevmek istiyorum yani Samet gibi. O kapta bir şey var, ben sana söyleyeyim. Yok, kapla şey değil aslında da benle alakalı. Yani çünkü başladığımızdan beridir ona meydan okuyarak bir karşılık verdim. Hatta güzel de yanaşmaya çalıştım ama köpek başka insanlara güvenme konusunda hiçbir şekilde emin olamıyor şu anda. Şimdi dikkat. Arkadan şey yapıyor. Yani değişti ama hala tehlikeli. Tasmasından tutmaya çalışırsam. İsterseniz ağızlığı bağlayıp, öyle de değil. Ağızlığı bağlayıp öyle deneyin bir. İsterseniz sevip sevmeyi. O zaman daha ölçülü olmaz mı? Ya şöyle ağızlık takarsak en azından benim için daha güvenli olmuş olur. Yani ben kendimi güvende hissederim. Şöyle alıp çok sorun yaşayacağım. Dur köpeğe bakayım bir yandan da. Soner sen de rahatlaştın iyice ha. Evet evet. Kaçış pozisyonunu koru. Çok zor ama. Evet. Şu anda kapana kısılmış bir kaplan gibi arkadaşlar. Gerçekten köşeye sıkıştırılmış bir kaplan gibi. Bence pes etti Soner. Nasıl? Pes et. Pes etse bana kendini çoktan teslim etmiş olurdu. Hala pes etmiyor abi. Bence pes etti. Ama ona Kolay pes etmez. eğer ona dokunabilirsem, eğer ağızlık takarak ona dokunabilirsem o zaman şey yaparım. Ben ağzı takıp onu severek o güven duygusunu aşılayabilirsem sonra ağzı çıkartıp da çok rahat yanında gezebilirim. Belki bugün olmaz ama düzenli olarak buraya gelip hani bu köpeği çok düzgün bir şekilde gerçek anlamda iyileştirebiliriz yani. Onu söyle. Benim arkadaşlarım devamlı gelir. 7-24 gece, sabah, hafta sonları. Kemik verirler, mama veririz. Arkadaşa verdiriyorum uzaktan. Onlara alışmadı. İşte onlar hala bu köpekten korktuğu için Korktuğu için. ben bu köpekten şu anda şey yapmıyorum. Endişeleniyorum ama korku var, korkuya egemen olma durumu var. Ben onu bastırıyorum. Bence sen korkmuyorsun. Sen korksaydın daha çok saldırıyor. Tabii kesinlikle. Zaten korksam bu kadar geri çıkmazdı. O zaman Samet sen dediğin gibi şey yap. Ağzı tak. Bağlayın. Şu gezdirme halatını da tak. Ondan sonra gezdireyim abi. Tamam. Gel. Bakalım ne olacak. Çünkü hiçbir şekilde fayda etmiyor arkadaşlar. Ne yapayım? Şimdi Samet ağzını taktı arkadaşlar. Benim için daha güvenli her şey artık. Çünkü ne yaptıysak köpek yumuşamadı. Bak hala ağızlık varken bile hala çok saldırgan. Ben de o tasmasından tutup gezdirmeye çalışacağım.
Hala ısırıyor bu arada. Yani şeyde yani şu tepsi olmasa defalarca belki hani şu aradan bile belki beni ısırabilirdi gerçekten. Evet. Şu şey nereden sökülüyor Samet? Kanca mı? Aynen. Sen şu kancasını çöz. Bırakıyorum. Bırak abi bırak. Evet. Evet şimdi tamamen ateşle benim aramda hiçbir şey yok. Şimdi onu gezdirmeye çıkaracağım. Şu tepsiyi bırakıyorum. Şimdi onu gezdireceğim. Onunla gezdireyim. Şu tepsiyi atayım. Evet. Samet yardım et Samet. Tamam. Size demek istediğim şey arkadaşlar. Yani arkadaşlar ağzının olmadığını düşünün. Şu anda gerçek anlamda çok ciddi bir şekilde yaralanmış olurdum. Hakikaten öyle agresif bir köpek. Şimdi onu severek ona pozitif mesaj veriyorum. Bak şu anda bacağını, pardon net görebiliyor musun? Bacağını benim bacağımın üstüne atmış durumda ve bu şu anda bir baskınlık işareti. Bak yürümek istediğim halde bile yürümüyor. Bak baskınlığı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Kesinlikle ama kesinlikle çok saldırgan bir köpek. Bu zamana karşılaştığım en saldırgan köpeklerden bir tanesi. Hatta en saldırganı diyebilirim. Çünkü hiçbir şekilde... Evet. Şimdi onu yürütmek istediğim... Kayacak. Yürütmek istiyorum aslında da yürümüyor hiçbir şekilde. Gerçek anlamda benim için çok zorlu bir süreç şu anda. İmkansız olan şeyleri yapsın. Ağızlık olduğu halde Köpeğin bana böyle tepki vereceğini biliyorum. Eğer ki ağızlık ağzında olmamış olsaydı zaten beni paramparça etmişti şu anda. Evet. Gel. Bu boyundaki tasma çıkmaz değil mi? Yok. Şşş. Bakın. Evet. Ya bu manyak bu ya. Şu anda bacağımı bakın sıkıştırmış durumda arkadaşlar ve komple benim vücudumun üstüne çıkmayı başaramadığı için sadece bacağımın üstüne çıkarak bana baskınlık kurmaya çalışıyor. Ve şu anda inanılmaz sıkıştırmış durumda gerçekten. Yani tüm vücut ağırlığını ayağıma bastırmış durumda. Gel. Yani hakikaten bu köpeğin iyileşme süreci hakikaten çok zor olacak. Ama imkansız değil. Gerçekten imkansız değil. Soner de gerildi ya. Yani yoruldum çünkü zapt etmesi kolay bir köpek değil. çok korktum şu an. He? Ben bile korktum. Tabii Zarar canım. gelecek diye. Evet. Elimi bak kafasının üstüne kurarak baskınlık kurmaya çalışıyorum. Onun demin bana yapmış olduğu şeyi ben yapıyorum şu anda. Bana teslim olması lazım. Ya benimle düzgün bir şekilde yürümeye ikna olacak ya da baskınlığımı kabul edecek yani. Bak vücudu inanılmaz kasılmış durumda.
Arkadan da yanı durmaya çalışıyor ki seni kilitlemeye çalışıyor. Tabii. Şu anda bana bastır. Bayağı yükleniyor sana şu an. Tabii. Evet, bana şu anda bas. Pozisyona bakar mısın? Evet. Ayağı çapraz sana yaslanıyor. Evet bana şeyle bacı vücuduyla ağırlık yapmaya çalışıyor. Tasmayı kaldırırken ağzına sıyırma, ona dikkat et. Evet, ona dikkat etmeye çalışıyorum abi. Deminki üstüme yüklenme şeyi arkadaşlar. Köpekler boğuşurken sık sık görmüşsünüzdür. Böyle ön ayaklar kalkal. Göğüs vurma şekli. Aynen. Diğerine baskınlık kurmaya çalışır. Şu anda tamamen bir... Şu an inanılmaz bir mücadele var şu anda. Gerçekten bu zamana kadar da böyle bir şey hiç yapmadım arkadaşlar. Böyle bir köpekle de hiç karşılaşmadım. Ha. Şşt. Otur. Bayağı yordu sizi ya. Evet. Yani bu köpeği bu şekilde, yani ağızlık olmadan bu köpeği sevmem gerçekten imkansız arkadaşlar. Demek istediklerim de her şey açık zaten görüyorsunuz. Açabilir misin? Hayır. Şşt. Siz bana verin. Siz suyunuzu için. Oğlum ne oluyor? Ah. Hayır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sahibinin elindeki bile hala agresiflik yapmaya devam ediyor. Hala sakinleşebilmiş değil ve bu köpeği sakinleştirmek gerçekten çok zor. Hayvan resmen üstüne asılıyor senin, abanıyor. Evet boğuşuyor benimle hayvan. Hayvan resmen benimle boğuşuyor ve bana üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu vesileyle sen de ilk kez bahçenin burasına gelmiştin. Evet, köpek varken. Arkadaşlar yani şu anda 1 saatten fazladır ben bu köpekle öyle veya böyle hani mücadele ediyorum. Bu köpeği sevmek için arkadaşlar güzel iletişim kurmak için birçok şey denedim. Dişi köpek kokusu sinmiş bir top koklatmaya çalıştım, olmadı. Tasmayla yanaşmaya çalıştım, olmadı. Mama vermeye çalıştım, olmadı. Suyla yumuşatmaya çalıştım, olmadı. Gözlerimle baskınlık kurmaya çalıştım. Bir nebze başarılı oldum ama tam olarak baskınlığı kuramadım. En son ağızlık takıp yürütmeye çalıştım ama köpek benle boğuşmaya çalıştı ve beni alt etmeye çalıştığı için yine başarılı olamadım. Gerçekten bu zamana kadar karşılaştığım en sert köpek arkadaşlar. Kapının dışına çıkarsak olur mu? Olur, benim için fark etmez. Bu köpek... Nasıl? Yok, sen kapının dışından sonra al. Baksana. Hayır. Soner, Hayır. ben gidiyorum. Evet arkadaşlar yani sahibinin elinden kemiğine hiçbir şekilde köpek rahat durmuyor. Yani şu anki süreçte ne yapsam bile yine şey olmayacak. Şöyle ben bir tekrardan tasmasını aldım. Şimdi ben Hayır. Hayır. Şşş. Ne oluyor? Oğlum. sen bırak bir. Bıraktım. Gel. Köpek hiçbir şekilde yürümüyor arkadaşlar. Direkt kavga etmek istiyor. Direkt beni şu anda etkisiz hale getirmek istiyor. Şöyle yavaş yavaş bir üstündeyken, çünkü diğer şekilde benimle boğuşuyor. Bir yuvasına götürmeye çalış. Ateş gel. Samet sen bir yönlendir. Ateş gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Evet. Gel. Hayır. Gel. Tamam. Şu anda sevme, şu anda sevme. Gel. Şu an Gel. çok gergin. Gel. Ben yuvasına kadar götüreyim de dur. Tamam. Evet. Gel Ateş. Gel oğlum. Yuvasına kadar götürelim arkadaşlar. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Köpek de çok yoruldu. Onu daha fazla yormak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda tekrardan eğer gelip de bu köpeği şey yaparsak arkadaşlar, o iyileşme sürecini gerçekten size göstermek istiyorum. Evet. Gel. Gel. Şimdi direkt içeri kaçacak bak. Bekle. Evet. Arkadaşlar ne yaptıysam bir şey yapamadım. Başarılı olamadım. Samet hakikaten çok sert bir köpeğim var. Bu zamana karşılaştığımda en sert köpek diyebilirim. Umarım bu köpeği iyileştirebiliriz arkadaşlar. Bu köpekle olan mücadelemin ikinci bölümünü istiyorsanız 10.000 like sizden bekliyorum. Ve bol paylaşım istiyorum arkadaşlar. Samet senin söylemek istediğin bir şey var mı? Abi yapılmayacak şeyleri yaptın. Ağızlıkla olsa bile yapılmayacak şeyleri yaptın. Çok büyük başarı oldu.
Gerçekten benim için de çok zorlu bir süreçti. Eğer 10.000 like gelirse arkadaşlar bu videoya, ikinci videoyu da çeker. Bu köpeğin o sonraki süreçlerini size gösterme şansımız olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.